Daha önce ABD'yi ziyaretinde de Netanyahu kirli çamaşırlarını getirmiş. Böyle bir tövbe yarabbim. Özel gerçekten. Dedim ya sana tamahkar yani. Ya vallahi enteresan tipler ya. Bunun iddianamesini yolsuzluktan dolayı karısı ya da iddianamede artık eve giden çiçeği de rüşvet olarak almazsın. Ya sen nasıl bir adamsın Ya yani? aynen, şimdi izleyicilerimiz diyor ki ya ne diyorsun ya falan diyenler Evet, yani vardır. Bak olacak bu iş gerçek hani bir ironi değil. tamam anlatacağım dur. Şimdi insanlar anlamadı. Acaba burada bir kinaye mi var yoksa Evet, bir evet, teşbih ironi. mi falan? Hayır hayır. Baya kirlenmiş çamaşırlarını getirdi ABD'ye. Şimdi bu olay ABD basınında yer aldı evvelden. Şimdi konuşuluyor ki acaba bu ABD ziyaretinde, bu gelişinde de mi kirli çamaşırlarını getirdi? Ya böyle bir şey varmış biliyor musunuz? Fulya kendisinden daha kirli bir şey yok ki çamaşırını getir. Vay manşet Kendini attın getiriyor, ya, hiç manşet yani. attın. Evet. O yüzden Vallahi. şeyi yok. Şimdi bu bir ayrıcalıkmış. Tüm yabancı liderlere bu ayrıcalık sunuluyormuş. Abi ne garip, ülkede garip. Kirli çamaşır yıkatmak nedir ya? Böyle bir ayrıcalık sunmak Amerika'da ne? şöyle. Nasıl yıkıyorlar ki, altın tozuyla mı? Ya işte bu Amerika'nın garip işlerinden bir tanesi. Tövbe Yani ben yarabbim sana ya. bedava çamaşır yıkattırıyorum diye. Ya çok özür dilerim. Amerika'da düş, kolunu çatlat, bir git hastaneye 10.000 dolardan aşağı çıkamazsın. Tamam mı? Sigorta sistemine dahil olamazsın. Elektrik, su, insan hakkı falan dinlenmez, kesilir. Vergisini ödemeyen kilise binasına el konulur. Bak vergi ödemediği için o kilise binası açık arttırmayla satılır. Amerika her şeyin para üzerine kurulu bir ülke olduğu için onlara bedava çamaşır yıkatmak da büyük bir şeymiş gibi Ya gelir. bu kadar düştünüz mü be kardeşim ya? Hayır, ABD'nin böyle bir devlet liderlerine Ya böyle şimdi bir kendi hizmet sunuyormuş. o kendi Bu- kültürlerinde bedava çamaşır yıkatmak bavullar dolusu getirmiş lütuf kirli- olarak ifade ediliyor. kirli çamaşırlarını. Yani. Bakın 23 Eylül 2020'de Washington Post bu haberi taşıyor. Netanyahu, bu haber şu, kirli çamaşırlarını Washington'a getiriyor. Gerçektendi. O Gerçekten altında- getiriyor Hani diyor. Washington Post da şaşırmış ama Evet yani evet, olaya. gerçekten bunu getiriyor. Yani yapmış diyor. hadi böyle bir hizmet var. Böyle bir ayrıcalık sunuluyor, tamam hadi. Evine Hani, su mu Ama yapmış şöyle- kardeşim ya? bavul kirli çamaşır Şöyle, taşımak nedir ya? Karakter bu. Bu nasıl gerçek olabilir? Düşünsene, karakter bu. Kirli çamaşırlarını dahi yıkatmak için Amerika'ya götüren bir insanın karakteri bu. Bu insan Aynen çocukları ya. katletmez. Şöyle bak, bir dakika, şöyle bak. Ya da şöyle de bakmak mümkün. Baktığın yere itirazım yok, şöyle bakmak mümkün. Amerika bir takım insanların kirli çamaşırlarını da yıkıyor. Yani Ha, zaten başka görevi de şöyle, bu. şöyle o O da kirli güzel çamaşırlarını Netanyahu bugün kirli çamaşırlarını çamaşır makinesinde değil kongrede yıkattı zaten. Kongrede yıkatıyor işte. Bu Yani. arada Fulya Tabii yayın şimdi niye buradan tarihi farklı biliyorsun değil mecazi mi? anlamlar çıkarmak mümkün ama Bu Yayın gerçek sadece- ya, bu bir mecaz gerçek falan değil, yani. bu gerçek. böyle de bir Yayın sadece garip Netanyahu'dan değil diyelim. bak. Ya İsmail Dükel'le Selvi'nin en barışık akşam yayını oldu bu. Hadi, ama bu, öyle ya, hepimizin Yayın iki ortak- türlü tarihi bir yayın oldu. Ortak ama duyarlılığı. bu Evet. konuda söz konusu Amerika ya. Doğru. Yaşasın. Ve Çok söz mutluyum konusu ben bu durumdan Gazze canım. ve- Yayın 2 kere tarihi oldu. evet yani ya Yunus bize şu meseleyi anlatır mısın arkadaşım? Netanyahu kirli çamaşırlarını getirdi mi bu sefer? Beni burada tek bırakmayın. Hanginiz kalkacak? Komutanım. Abdülkadir abi aslan. Komutanım Ben şimdi anlatacak. Gel hadi. Aynen öyle. Yunus nedir bu olay? Amerikan basını tarafından verilmişti bu. Daha önce geldiklerinde Netanyahu'nun bu delegasyonda hanımının sürekli yani bavul bavul kirli çamaşır getirdiği ve bu Gerçek mi bir ya? protokol olarak Beyaz Saray tarafından böyle bir hizmet sunulduğu için de bunu kullandıkları söyleniyor. Bilmiyoruz tabii bu sefer gerçekleştirildi mi ama. Yunus, Tamam mı ya? Çıkışta- İsrail'de su mu yok, deterjan mı çıkışta yok, çamaşır çarşaflarla makinesi mi yok? havluları kontrol etmişler mi? Abi tenezzül etmezsin ya. Evet. Sabun, Düşünsene. havlu, çarşaf. Onları da Yunus, götürmüştür ben sana söyleyeyim Götürmüşler mi? yani. Aynen ha. Yunus, buna tenezzül eden insanlar dünyanın kaderiyle oynuyor. Ya. Düşünebiliyor musunuz? Ya. Ya izleyicilerimiz şimdi şey diyordur ha, ya herhalde şaka falan Şaka yapıyorlar falan. veya böyle bir hani Ama- mecazi anlamda ama falan şöyle- herhalde konuşuyorlar falan diye düşünüyorlardır ya. Bu tür Gerçek. insanlarda yani bu yolsuzluk ve hırsızlık yapanlarda
doymak gibi bir duygu yoktur. Karısı ve kendisiyle ilgili iddianame gerçekten bir utanç iddianamesi. Bu ne basitlik ya. Zaten ondan yargılanmaktan kurtulmak için kan akıtmaya ve bu savaşı ne kadar sürdürebilirse o kadar sürdürmeye devam ediyor. Trump Sağlığa ailesini zararlıdır bekliyor. ama Özel Şendir dedi ya Pro'ya tamah etmiş bir adam. Pro, ya. çiçek, pırlanta, uçak bileti. Abi çok Bir tane paçozluk bu Menendez ya. diye bir adam vardı bilirsiniz. Bilmem mi? Türkiye'nin başının belası hırsızlıktan tespit edildi ve bugün istifa etti. Değil mi Yunus? O istifa etti de oğlu Doğru. oğlu Dün şimdi istifasını temsilciler verdi. meclisinde. Evet, Yani evet. Menendezler de bitmiyor. Bu Bunlar böyle arada ahlaksızlar. ya şöyle söyleyeyim, adamın sadece o değil, başka cinsel suçları da vardı. Bundan önceki yargılamada Adalet Bakanlığı durdurdu. Leş adamın tekidir Menendez. Karısı onun Ermeni asıllıdır ve bayağı da ağır Türkiye düşmanıdır. Evet. Dolayısıyla da yani hep bir yerden de bir şey çıkıyor, bağlantı çıkıyor bir şekilde. Yunus bu sefer kendisi ve karısı bavul bavul poşet poşet kirli çamaşır getirdi mi? Öyle bir yine Amerikan medyasında yer buldu mu böyle bir haber, Netanyahu'nun kirli çamaşırları konu oldu mu? Henüz görmedim ama yani gelenek haline getirdiyse tabii bu sefer de mutlaka bırakacaktır Beyaz Saray çamaşırhanesine. Yani Tövbe farklı yarabbim ya. çamaşırlarını. Abdülkadir sen. Çıkışta valizleri arasınlar, bak götürür bir şeyler. Ya- Beyaz Yani sabun. Çarşaf başta. Yani demek ki böyle Aciz bir ya. duygu yani. Doymak gibi bir duygu yoktur yani. Kesinlikle. İsmail Dükel bu konu hakkında şaşırdın ama. Yani tabii ki bu normal karşılanacak bir şey değil ki. Yani bir insan evindeki kirli çamaşırını niye oraya götürür? Yani kilometrelerce uçak yolculuğu hazır. Bir de onlar valize yerleştirir. O valizler taşınır. Yani hani götür demekle bitmiyor. Yani iki kelimeden ibaret değil bu. O eşyalar valize konuyor. O valizler birileri tarafından arabaya konuyor. Arabadan uçağa konuyor değil mi? Bagaja yerleştiriliyor. Oradan alınıyor. Tekrar otele getiriliyor ve orada da yıkanıyor. Niye böyle bir iş olur? Yani İsrail'de su mu akmıyor? İsrail'de deterjan mı yok? Sabun mu yok? Yani elektrikler mi kesiliyor? Bilmiyorum yani. Hani hakikaten mantığını anlayabilmiş değilim. Bu ne bileyim, gittiğin seyahat sırasında kirlenmiştir de şu gömleğin, işte verirsin orada, Ya hizmetten sen faydalanırsın. başbakansın Evindeki ya, kirli kirlenmişse bile çamaşırları- verir misin abi? Yani Hayır, yedeğinin yedeğini getirirsin. Seyahat sırasında, bak çok zorlayarak söylüyorum, yani kabul edilebilir bir şeyi söylüyorum ben. Hani seyahattesin, götürdün, ne bileyim 3 gömlek götürdün de yetmedi, bir şey oldu var. Hadi onu otelde yıkat, tamam. Peki, zorladım ve bu böyle bir kabul edilebilir bir şey var. Ama evindeki kirlileri valize koyup da niye götürürsün? Bunu gerçekten konu başlığı açıldığından itibaren düşünüyorum ve doğru cevabı bulamadım. Evet. Bulamadım gerçekten. Vallahi biz de Mantığını bulamadım. Yunus Paksoy, bir şey sormak Ancak istiyorum. ironi yaparsın. Geldiğinde Beyaz Saray'da konuk devlet başkanları ve başbakanların olduğu bölümde mi kalıyor, otelde mi kalıyor? Yok, otelde Watergate Oteli'nde kalıyor. Hatta protesto edildi ya, Zeynep, onu bir getirelim mi? Şu lazerle yazdılar ya, savaş suçlusu. Tam neydi, ne yazmışlardı, bir bakayım ona. O otelde kalıyor Abdülkadir ben Selvi. şöyle geçeyim. Zaten Evet, ben de onu öğrenmek otelde de protesto oldu. Sokaklarda da zaten protesto var. Lazerle savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın yazısı yansıtılmış. Evet, Aynen. şurası. İşte bu Netanyahu'nun ABD'de, Amerika'da kaldığı otel. Gerçekten protestocular her yerde. ABD'ye geldiği günden beri birçok noktada protesto ediliyor. Yaratıcı protestolar var üstelik. Ve bir akşam bakın şu... Bunları da aptal dedi galiba, değil mi? Şey de var. Ya bunlara evet, protestoculara. Onlara aptal Gözüküyor mu dedi. arkadaşlar şu alt taraf? Onlara Yine İran Filistin tarafından bayraklarıyla, finanse bakın şu ediliyorlar otel. dedi. Şu otelin önünde yine protestocular var, Duvara bak, bayraklar var. Yine Hülya, pankartlar. duvara bak. Ha? Duvara bak. Ha, Önce şu işte, şunu küçülttüler, söyleyecektim. sonra büyüttüler. Yine böyle korkunç bir yüz Wanted. ifadesi. Ve wanted Wanted diyor. yazmışlar. Aranıyor. Aynen öyle, aranıyor diyor. Şöyle bir yüz ifadesiyle iyi, yaratıcı bir Ya yine wanted şey dedikten olmuş. sonra bir ödül konmuş olması lazım. Oraya bir de dolar Otelin işareti. duvarına yansıtılan efendim. Muhtemelen de önünde de epey bir kalabalık var ama tam gözükmüyor.
Ve savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın yazısı otelin duvarlarına, binaya bu şekilde yansıtıldı. Eylemler, protestolar sürüyor. Şimdi yani sürüyor da benim de en çok takıldığım konu şu. Yunus acayip güzel bir yerden yakaladı. Tamam onlar bizden değil ama bizden olanlar ne yapıyor diye. Bizden olanlar sadece protesto evet yapıyor ama suskunluk, göz yummak, hiçbir şey yapmamak en kötüsü. Yapanların sayısı evet iyi bir oranda, dünya geneli için söylüyorum bunu. Yani eylemler, protestolar özellikle batıda, ama özellikle batı ülkelerinde. Milyonlar yürüdü. Evet, evet ve hala o dalga da devam ediyor. Bence Sorgularım ki Türkiye'de bu İngiltere'ye, durum Fransa'ya azaldı. gitseydi yüz binler toplanırdı orada. Evet, kesinlikle. Müslüman Benim sözüm coğrafyasında bunlara değil bu azaldı arada. Yani gibi. bu insanlar cesur insanlar çünkü. Evet. Bunlar batıda yapıyor. Yani konfor Tabii. alanlarında değil. Hah, Burada aynen öyle. sicilinize bunların işlenmesi, tutuklanmanız, Tabii. bütün iş hayatlarını, geleceklerini etkileyecek Ya, şeyler. aynen Ondan öyle. dolayı sözüm benim zaten halklara Evet. değil. Risk Zaten alıyorlar. Amerikalı buradaki insanlara takdirimi belirttim. Benim bahsettiğim şey devlet liderleri, o şeyhler, işte krallar, onlara devlet başkanlarına. Yani asıl oraya bakmak lazım. Yoksa buradaki halklar zaten gereğinden fazlasını yapıyor ve kendilerini, geleceklerini, refahlarını riske atıyor. Ya Yunus, bu insanlar yapıyor aylardır. Evet, çok güzel. Dünyanın birçok noktasında, işte Amerika'da, birçok ülkede falan, ama bu mesele karşılık bulmuyor. Durdurulamadı. Yani Nasıl toplumların duracak? tepkisi yönetimlere yansımadı. Yansımadı. Evet, yani çığlıklar yükseliyor. İşte bak, müthiş yaratıcı protestolar görüyoruz. Otele şunu yansıtmak müthiş. Ya çok iyi, evet. Sorguluyoruz tepki göstermeyenleri, evet. Anlamlandıramıyoruz özellikle Müslüman coğrafyasının sessizliğini, evet. Ses çıkaran da bir karşılık bulmuyor. Bu iş nasıl bitecek? 8 mi 9 ay oldu. Yani katliam devam ediyor. Ne olacak? Yani bu dünya tepkisi ve iç kamuoyundaki, demin çok önemli söz söyledi. Yani ayrışma bir ciddi tepkiye, kolektif tepkiye döner. Bakın Yunus için bir daha söyleyeceğim. Der Spiegel'in son sayısında bir makale yayınlandı. Amerika dağınık devletleri iç savaş riski altında mı diye. Bakın bu Der Spiegel'de yayınlandı. Yani dolayısıyla burada kendileri çalıp kendileri oynuyorlar kongrede ama sokak ve saha öyle demiyor. Sosyoloji Tamam öyle ama demiyor. hocam, karşılık buluyor mu? İşte ben de o yüzden Durdurabiliyor mu? sordum. Bakın karşılık buluyor demek ki yani. Hani her ne kadar medya ele geçirilmiş olsa da, yöneticiler parayla satın alınmış olsa da sokağı satın alamamışlar. Alamazlar yani. Şu var, sokağın tepkisi yönetimlerin kararına yansımadığı için sokakla da çok ayrışıyorlar. Sokakla Tabii yönetim burada- arasında da mesafe Tabii, oluşmuş durumda. Burada da şu var, yönetimler katliama ortak olmaya devam ediyorlar. Normalde Batı demokrasilerinde kamuoyu baskısı yönetimlere yansar. Hani şeyhliklerin, krallıkların, diktatörlüklerin olduğu yerde sokağın ne dediği önemli değildir ama demokrasilerde tam tersinin olması lazım. Fakat burada onu göremedik doğrusu. Şimdi bu adam, bu katliamcı yarın ne yapacak Yunus? Daha kaç gün daha Amerika'da? Yarın Biden'la görüşecek mi? Saat kaçta görüşecek Türkiye saatiyle? Biden konuşacak mı? Beraber bir araya geldiklerinde ne söylerler? Bu programa ilişkin de bilgileri alsak senden. 2 gün daha Amerika Birleşik Devletleri'nde en az bizim resmi olarak bildiğimiz. Yarın henüz saati belirlenmedi. Beyaz Saray'dan bize gelen açıklamada ilk önce Biden'la görüşecek. Biden'la görüşürken orada rehine aileleri de bulunacak. Biden'la görüştükten sonra ayrı olarak Kamala Harris'le görüşecek. Bu da ilginç bir detay. Yani başkan ve başkan yardımcısı aynı görüşmede değil, ayrı ayrı görüşmelerde Netanyahu'yu dinleyecek. Biden'a bir şey, Kamala Harris'e başka bir şey deme ihtimali yüzde kaç derseniz bence 100'e yakın. Çünkü artık biri siyasi olarak bir ölü, yani siyasi olarak bir ölüyle konuşacak. Onu neden dinlesin, neden taksın ya da takar mı? Yani Biden'ı neden dinlesin sorusunun cevabı mesela bende yok. Netanyahu belki de nezaketen dinleyecektir. Ama asıl görüşme orada büyük ihtimal hemen ondan sonra Kamala Harris'le yapacağı görüşme olacak. Ve ondan sonra da Cuma günü
bence bu iki görüşmeden de daha önemli görüşme Donald Trump'la olacak. Donald Trump konutunda ağırlayacak. Florida'ya uçacak onun için. Yaklaşık 2-2,5 saatlik bir uçuşla. Ve Trump bunu açıkladıktan sonra dün şöyle çok ilginç bir şey yaptı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Trump suikast girişimine uğradıktan sonra nezaket gösterip bir devlet kağıdıyla, hani devletin antet kağıdıyla, devlet armasıyla, Filistin devlet armasıyla bir mektup yollamış. İşte geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, umarım hızla sağlığınıza kavuşursunuz vesaire vesaire. Bunu paylaşıyor Trump. Bir de üstüne, yani o bütün yazdıklarının üstüne böyle keçeli kalem gibi bir kalemle şey yazıyor. Çok hoş Mahmut, Mahmut çok hoş, çok teşekkürler yazıp kendi imzasını atıyor. Bana bu biraz aşağılayıcı bir tavır geldi. Yani bir devlet başkanına Mahmut çok hoş, teşekkür ederim yazması, bunu açıktan paylaşması. Bir de şunu söyledi, ben savaşları durduracağım, taraflarla görüşeceğim, milyonlarca insan ölüyor, savaşları durdurmak için uğraşacağız diye kendi propagandasına çevirdi bunu. Yani ben Netanyahu ile görüşüyorum ama bakın Mahmut da beni çok seviyor. Mahmut beni lider olarak görüyor. Mahmut benim elimin içinde. Ne dersem yapacak diye de bunun mesajını veriyor. Gerçekten bunlar da çok tuhaf işler.